Evet, yeni videomuzla yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün rotamız Asya kıtasının en batı noktası olan Babakale'ye gitmek. Babakale'ye gidip orada Türkiye'deki, yani aslında Asya tarafındaki en batı noktada olduğumuzu sergileyen bir tane kanıtlayan bir belge, sertifika veriliyor Babakale köyünde, muhtarlıkta. Bu belgeyi sadece dünyada iki yerden alabiliyorsunuz. Bir tanesi Portekiz'de Cabo denilen yerden gidip alabiliyorsunuz. Avrupa'nın en batı noktası olarak alabileceğiniz yer. Diğeri de Asya'nın en batı noktasında alabileceğiniz yerlerden bir tanesi Babakale. Biz bugün Babakale'ye gideceğiz. Buraya giderken arkadaşlar Çanakkale'ye 2 saat mesafede, eğer Çanakkale tarafından geliyorsanız. Yine bilebileceğiniz yerlerde Assos'a çok yakın. O şekilde söyleyeyim. Şimdi burada gideceğiniz yollar biraz kıvrak. Yani virajlar var arkadaşlar. Böyle tepelerde gördüğünüz gibi manzaraları görebileceğiniz denizler olacak. Yol üstünde göreceğimiz farklı güzelliklere de uğramaya çalışacağız. Bu şekilde biz Babakale'ye gideceğiz ve Babakale üzerinde size hem oradaki kaleyi hem sertifikayı almayı göstereceğiz ve rotaya başlayabiliriz. Evet, şimdi yola devam ediyoruz. Yola devam ederken de burada arkadaşlar yangınların bolca çıktığı, hani bu sene görmüşsünüzdür, çok fazla yangın çıktı. Köylerde evler yandı vesaire. Yine öyle bir yerden geçiyoruz. Gülpınar'ın az ilerisinde. Şöyle göstereyim size, bakın. Nasıl her yer yanmış. Ulaşım da zor buraya. Ulaşım zor olduğu için de doğal olarak yani hızlı bir şekilde buraya gelip bir etkiniz olmuyor. Yani itfaiyeler vesaireler buraya müdahale etmesi zor oluyor. Böyle yolda geçerken göstermek istedim. Ormanlarımızı koruyalım, dikkat edelim. Yani bu yangınlar her sene buraları bitiriyor. Şimdi biz yola devam edelim. Kaldığımız yerden. Yolda devam ederken arkadaşlar burada Apollon Smitheus Kutsal Alanı diye bir tabela gördük. Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği bir yer olarak da gösteriliyordu. Buraya girip bir gezeceğiz buraları. Merak ediyoruz. Daha önce gelmedik. Hazır yolda giderken bir yarım saat buraya ayıralım. Evet, Babakale'ye doğru giderken yol üstünde gördüğümüz bir Simeteon aslında müzesine uğradık. Şuradan araları bir gösterelim Seda. Çıkan buluntular, taşlar vesaireler çok güzel. Şöyle arkaya doğru gidelim. Burada aslında en görkemli tapınaklardan biri var. Birazcık da hikayesinden bahsederek devam edelim. Burada Simitheus kelimesi aslında farelerin efendisi anlamına geliyormuş arkadaşlar. Efsaneye göre işte burada Apollon fare salgınını durdurmuş. O yüzden Apollon'un bu bölgede farelerin koruyucusu olarak da anılması ilginç bir bilgi olarak yer alıyor. Bir burada tapınak var. Anadolu'da yapılmış aslında en görkemli Apollon tapınaklarından biri olarak geçiyor. Bu sağ tarafta görüyorsunuz. Mesela biraz daha o tarafı çekelim. Bakın ne kadar görkemli durduğunu görün. Roma ve Helenistik dönemden kalma mermer kabartmalar, heykeller ve arkeolojik eserler aslında bu müzede yer alıyor. Zaten daha yakın ve çekimler yapıp da gösterdiğim bu farenin üzerine mesela ok girişte hani öldürdüğünü gösteren şeyler var. Çok güzel bir nokta. Eğer ki Babakale'ye gidecek olursanız yol üzerinde buraya uğrayın bence. Çanakkale tarafından geliyorsanız kesinlikle bakılması gereken yerlerden bir tanesi. Aynen, müze kart da geçiyor. Fareleri de gösterelim. Burada da dediğim gibi aslında fare salgını vesaire de bitirdiği için ve farelerin koruyucusu olarak da geçtiği için burada bu şekilde ufak tefek şeyler de koymuşlar. Biz devam edelim. İçeriği ben size genel olarak da gösterecek güzel bir şekilde videoyu çekeceğim. Devam ediyoruz. Evet, geziye devam ediyoruz. Zaten çevreyi gösterdim. Şimdi bakın burada büyük hamam, kutsal yol, küçük hamam, podyumlu yapı, işte prehistorik yerleşim vesaire diye farklı bölgelere ayrılıyor. İlk girişte aslında ben buranın bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Girdikten sonra gördüm, hala kazı çalışmalarının yapıldığı yerler var. İçeriye doğru da gayet yani bayağı büyüyor. Çok güzel yapılar var.
Bunları böyle ufak ufak vererek, aslında göstererek biz ana rotamıza Babakale'ye doğru devam edeceğiz. Son olarak bunu da hani büyük olduğunu da söylemek istedim. Çünkü ilk girişte belli olmuyordu. Bu arada Ümraniye Belediyesi yazıyor. Bizim oradan mı geldi acaba bu? Oradan buraya bir bağış mı oldu acaba? Olabilir. Devam edelim. Bakın burada kalenin girişi. Şu şekilde göstereyim. İçeri doğru gireceğiz arkadaşlar. Burayla ilgili de az sonra size bilgiler veriyor olurum. Şimdi kaleden içeri giriyoruz. Şöyle bir köy meydanı var. Pazar vesaire kuruluyor. Bakın burada ne diyor? Bu yer terk edilmiş, uykuda sessiz sedasız bir yer idi. Evet, şu an kaleye çıktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kalenin iç kısmındayım. Şöyle gördüğünüz gibi kale burada bu şekilde oluşuyor. Şimdi buradan size bir manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle gelip ilerleyelim. Birazcık şu köşeden yukarı çıkarsam gayet güzel bir manzara görebileceğiz. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız denizi burada görüyorsunuz. Aynı zamanda şöyle çevirdiğimde de liman bu tarafta kalıyor. Hemen tepemiz var. Şurası ve Babakale köyünün aslında halkın yaşadığı yerde burası. Şimdi ben az sonra muhtarlığa bakacağım. Eğer ki açıksa oradan sertifikamızı alabiliyorsak alacağız. Onu göstereceğim size. Burası Asya kıtasının en batı noktası arkadaşlar şu an. Türkiye'de bulunuyor dediğim gibi. Burayla ilgili biraz bilgi verelim. Şöyle bir Seda'nın yanına geçeyim. Evet. Seda, burayla ilgili bilgi vermek ister misin? İsterim. Burası evet Hasan Can'ın da dediği gibi Asya'nın en batı noktası. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yer alıyor. Şu an biz Babakale'nin kalesindeyiz aslında. Evet. Burası 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet döneminde Mustafa Paşa tarafından yapılmış. Buranın yapımındaki rivayetlere göre işte mahkumlar çalışmış. Kaleyi tamamladıktan sonra da mahkumlar serbest bırakılmış aslında. Çok rüzgar var. Sesin geliyor mu bilmiyorum. Gel istersen biraz bu tarafta böyle konuşalım. Mahkumlar yapmış diyorsun. Rivayetlere göre mahkumların Aynen. burada çalıştığı yapımında söyleniyor. Sonra da bittikten sonra da aslında serbest bırakıldıkları mahkumların söyleniyor. serbest bırakıldığı söyleniyor. Şimdi bu kale niye kullanılıyor? Bu kalenin kullanım amacı arkadaşlar aslında Osmanlı döneminde işte buradaki korsancılık, yani deniz kenarındayız gördüğünüz gibi. Burada korsanların çok fazla olduğu, o korsanlara karşı da bolca burada aslında hani savunma yapılması için bu kalenin kullanıldığı söyleniyor. Bu şekilde. Şimdi biz genel bu bilgileri verdikten sonra da beraber dediğim gibi bir muhtarlığı soralım. Bakalım neredeymiş ve alabiliyor muyuz? Aşırı rüzgar alan bir bölge. O yüzden umarım sesim güzel geliyordur. Şu yürüdüğüm taş döşeli iç avlu aslında Osmanlı'nın Ege'deki uç karakollarından biriymiş. Nisan 1727 yılında inşaat çalışmaları başlayarak yaz mevsiminde tamamlandığı söyleniyor. Sadece stratejik değil, simgesel de bir yapı aslında. Burada eskiden cami, hamam, koğuşlar ve çeşmelerin yer aldığından bahsediliyor. Surlar yaklaşık 8 metre yüksekliğinde ve duvar kalınlığı da aslında 2,5 metre. Fener köşesine doğru biz yürürken bu duvarlar kaç yüzyıldır rüzgarla, tuzla ve deniz sessizliğiyle savaşıyor. Düşünün bunları arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar kaleden 2-3 dakika mesafede gelip köy muhtarlığı ve köy kahvesinin olduğu noktadan bu sertifikayı alabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Burada şu alandan köy kahvesinin olduğu yerden sertifikayı alıyoruz ve ben şimdi size sertifikayı da göstereyim. Bakın. Bakın arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi sertifikayı alıyorsunuz. Bu belge biliyorsunuz ki dünyada sadece 2 noktada uygulaması olan bir şey. Nerede var? Aslında bir Portekiz'de var. Cabadoca denilen yerde. Bir de burada var. Şimdi orada Portekiz tarafı için aslında bir turizm acentesi ya da işte turizm noktası bunu ücretli olarak veriyor. Burada daha gelip ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz bunu. Bu da tabii de Babakale'yi daha samimi kılıyor. Osmanlı'nın aslında son kalesini size gösterdim, Babakale'yi. Orayla ilgili bilgilerimizi verdik. Burada Çanakkale'ye uğradığınızda mutlaka bence gelip böyle bir sertifikayı almanız lazım. Bakın bunun üzerinde çok güzel bir yazı da yazıyor. Burada toprak biter ve denizler güzeli Ege başlar. Asya'nın ucundaki fener sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Yani bu da aslında sadece böyle bir anı niteliğinde bir sertifika ile beraber aldığınız bir şey değil. Babakale'nin aslında dostluk ve barışı simgelediği bir nokta olarak da akıllarda kalması gerekiyor bence. Güzel bir manzarası olan şöyle limanı götürdüğünüz bir yerde de oturup çayınızı içiyorsunuz. Şimdi ben birazcık da köyün içine gezerken göstereceğim size. Hem bıçaklarıyla da meşhur, bıçakla gelip alabilirsiniz burada. Sanat sokağı var bir tane. Oradan da geçeriz. Oraları da göstererek bunu tamamlamış oluruz.